Merhaba, felsefenin en derin, en temel sorularından birine dalıyoruz bugün. Şöyle bir düşünün, her birimizin içinde akan, tamamen kişisel, tamamen bize özel bir bilinç nehri var. Peki ama nasıl oluyor da bu kişisel nehirler birleşip hepimizin içinde yaşadığı, kuralları olan, somut bir sosyal gerçeğe, bir topluma dönüşüyor? İşte bu dev sorunun peşine düşen Alfred Schutz'un inanılmaz iddialı ama bir o kadar da gizemli bir şekilde yarım kalmış projesini adeta bitmemiş bir felsefi katedrali birlikte gezeceğiz. Başlamadan önce bu tür felsefi yolculukları kaçırmamak için Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın. Her şey neredeyse 100 yıl önce 1924 ile 1928 yılları arasında başlıyor. Schutz, felsefenin bu devasa bilmecesini çözmek için kolları sıvıyor. Ama bu inanılmaz proje sanki bir entelektüel hayalet gibi onun daha sonra yazacağı o meşhur eserlerinin gölgesinde kalıp adeta kaybolup gidiyor. İşte Schutz'un beynini gece gündüz kemiren soru tam olarak buydu. O bunu sadece entelektüel bir merak olarak görmüyordu. Hayır, ona göre bu kendi döneminin bilgi felsefesinde yani epistemolojide dev bir krizdi. Bilincimizin o en mahrem, en akışkan nehrinden toplum dediğimiz o somut yapılara giden köprüyü kim, ne inşa ediyordu? Bunu bulmak zorundaydı. Hadi gelin Schutz'un bu anıtsal ama bitmemiş projesinin mimarisini adım adım birlikte keşfedelim. İşte yol haritamız bu şekilde olacak. Şimdi Schutz pek çok filozofun aksine işe dış dünyadan yani masalardan, sandalyelerden başlamıyor. Hayır, o en derine, en mahrem yere iniyor. İçsel deneyimin tam kalbine. Ünlü filozof Henry Bergson'dan aldığı ilhamla asıl krizin tam da felsefenin bu başlangıç noktasını sürekli ıskalaması olduğunu düşünüyordu. Her şeyin temelinde saf süre dediği bir kavram yatıyor. Bu zamanı böyle tik tak diye ölçen bir saat gibi değil de kesintisiz akan bir nehir gibi deneyimlediğimiz o öznel zaman hissi. Yani bilincimizin en ham, en filtresiz hali işte bu sürekli akışın ta kendisi. Ve Schutz'un parmak bastığı o büyük kopukluk tam olarak burada başlıyor. Bilim ve felsefe dış dünyayı ölçmek, biçmek için harika aletler geliştirmişti. Ama bu aletler bizim içimizdeki o deneyim nehrini kavramakta tamamen çaresiz kalıyordu. Yani biri cetvelle ölçebildiğiniz bir masayken diğeri sadece akıp giden, kelimelere sığmayan bir histi. Peki, Schutz bu iki dünya arasına nasıl bir köprü kurmayı planladı? İşte tam bu noktada yaşam formları adını verdiği o dahiyane konsepsiyel mimari devreye giriyor. Schutz bilinci katman katman yükselen bir yapı gibi tasarladı. En altta, en temelde o ham, filtresiz, saf süre var. Üzerine anılar eklendiğinde bellekli süreye dönüşüyor. Fiziksel dünyada bir şeyler yapmaya başladığımızda eyleyen ben oluyoruz. Ve bu yapı katman katman en tepedeki soyut, düşünen bene kadar yükseliyor. Her bir form aslında bir öncekinin üzerine inşa edilmiş yeni bir bilinç katmanı. İşte Schutz'un çözmeye çalıştığı temel ikilem tam olarak bu. Bir yanda sürekli akan, tamamen kişisel ve bize özel deneyim dünyamız var. Diğer yanda ise hepimizin paylaştığı, kuralları, yapıları olan sosyal dünya. Biri bir nehirse diğeri koca bir şehir. Schutz'un sorusu şuydu: biz bu nehirden çıkıp o şehre nasıl giriyoruz? Peki bu yaşam formları arasında geçiş yapmamızı, o kişisel nehirden çıkıp sosyal şehre adım atmamızı sağlayan sihirli araç ne? Schultz'a göre cevap tek bir kelimede saklı: semboller. Ama şunu unutmayın, Schutz için semboller sadece kelimeler değil. Onlar, o sürekli akan bilinci bir anlıklığına donduran, paketleyen ve ona bir form veren her şey. Mesela bir anıyı hatırlamak, bir duyguya isim vermek, bir nesneyi zihnimizde canlandırmak, bunların hepsi o akışkan nehre bir anlıklığına set çekip bir damlasını avucumuza almak gibi bir şey. Schutz'un kullandığı şu muhteşem metafor aslında her şeyi özetliyor. O ham, filtresiz, saf süre tek ve beyaz bir ışık gibidir. İşte semboller bu beyaz ışığı kırıp onu deneyimin bütün o muhteşem renklerine, bütün zenginliğine dönüştüren bir prizma görevi görür. Yani bu sembolleştirme süreciyle birlikte bilinç kendi üzerine sürekli yeni katmanlar ekliyor. Her yeni yaşam formuyla o tek beyaz ışık biraz daha renkleniyor, biraz daha zenginleşiyor ve çok daha belirgin hale geliyor. Ve şimdi geldik projenin kilit taşına, en kritik soruya. Bu tamamen içsel, kişisel semboller dünyası nasıl oluyor da dışsal ve hepimizin paylaştığı bir sosyal gerçekliğe dönüşüyor? Schutz'un cevabı sen deneyiminde saklı.
Sen deneyimi dediği şey şu: karşımızdaki insanı odadaki bir sandalye gibi, yani bir nesne olarak değil de tıpkı bizim gibi hisseden, düşünen bir bilinç merkezi olarak anladığımız o temel, o büyülü an, işte o an sosyal dünyanın atıldığı ilk temeldir. Başka bir deyişle dil ve bütün sosyal dünya bu sen ilişkisi üzerine kuruldur. Çünkü ancak başka bir bilinç, yani bir sen, bizim deneyimimizi anladığında ve bir nevi onayladığında bizim o kişisel anlamlarımız nesnel bir gerçeğe dönüşür ve hepimizin paylaştığı bir dünya yaratır. Şimdi gelin hep birlikte biraz geri çekilelim ve Schutz'un bu projeyi neden terk ettiğini tam olarak bilmesek de geride bıraktığı o muazzam plana, o bitmemiş entelektüel katedrale şöyle bir bakalım. Planladığı eser tam anlamıyla bir katedral mimarisine sahip. İlk bölümde bilinç üzerine sarsılmaz bir temel atmayı planlıyordu. İkinci bölümde dil ve sanat gibi paylaştığımız anlam sistemleriyle o katedralin rengarenk vitraylarını örecekti. Ve son olarak 3. bölümde tüm bu yapıdan göğe, yani yepyeni bir toplum bilimine doğru uzanan o görkemli kuleyi inşa edecekti. Bu katedral hiçbir zaman bitirilemedi belki. Ama geriye kalan o taslaklar bile Schutz'un entelektüel cüretinin ve vizyonunun ne kadar büyük olduğunun kanıtı. Ve bu bitmemiş temel, onun daha sonra inşa edeceği bütün felsefi yapıların zeminini oluşturdu. Ve işte Schutz'un bu bitmemiş katedralinin bize bıraktığı en büyük miras da bu soru aslında. Bizler, yani her birimiz, kendi eşsiz ve kişisel deneyim nehirlerimizden yola çıkarak bu devasa, karmaşık sosyal dünyayı her gün, her an nasıl yeniden inşa ediyoruz? Bu soru bir asır önce olduğu gibi bugün de cevaplamaya çalıştığımız en temel sorulardan biri.